Hoş geldin. Eğer şu an beni duyuyorsan, o meşhur öğrenen ruhuna sahipsin demektir. Kesinlikle. Belki yoğun bir günden çıktın, masanda biriken işleri yeni bitirdin. Belki de sadece o bitmek tükenmeyen merakını doyurmak için buradasın. Amacımız da her zamanki gibi çok net aslında. Masamızda yığılı o kalın, o karmaşık ve yoğun okumaları senin için süzmek. Aynen öyle. Aradaki gürültüyü kısmak ve işte bu gerçekten bilmeye değer dedirtecek o en çarpıcı bilgi kırıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugün masamızda M. Sıraç Bilgin'in kaleme aldığı çok boyutlu bir eser var. Zaratustra, yani Zerdüşt'ün hayatı ve Mazdaizm. Evet, bu derinlemesine incelemenin misyonu o efsanelerin arkasındaki tarihi figürü, o kanlı canlı olan Zerdüşt'ü anlamak, onun iyilik ve kötülük üzerine kurduğu devrim niteliğindeki o felsefeyi deşeceğiz. Ve tabii günümüzdeki tek tanrılı dinlerin, yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın temel kavramlarının aslında binlerce yıl önce bu coğrafyada nasıl şekillendiğini keşfedeceğiz. Yani özetle bugün doğru bildiğini sandığın dinler tarihini ve ahlak felsefesini kökünden sarsacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu gerçekten de alışılmışın dışında devrimsel bir dönüşümün hikayesi. O zaman hemen o büyük kırılmanın başladığı yere, her şeyin tetiklendiği o ıssız dağa gidelim. Sabalan Dağı'na. Evet, okumaları yaparken beni en çok şaşırtan, hatta dehşete düşüren şey bu inziva süreci oldu. Düşünsene, adam daha 23 yaşında gencecik biri. Çok genç. Hayatının baharı aslında. Kesinlikle öyle ve aniden her şeyi, tüm toplumsal bağlarını geride bırakıp dağa çekiliyor. Öyle birkaç haftalık bir meditasyon kampı falan da değil, tam 7 yıl sürüyor bu. Dile kolay, 7 koca yıl. Notlarda anlatılana göre sadece peynir gibi son derece basit, hayatta kalmasına zar zor yetecek gıdalarla besleniyor. İnsanın kendi zihniyle o dondurucu dağ başında tek başına kalması korkunç bir içsel hesaplaşma olmalı. Öyle, çünkü bu süreci modern psikoloji ve sosyoloji merceğinden okuduğumuzda karşımıza çıkan tablo basit bir çilecilik değil. O dağdaki 7 yıl bir tür varoluşsal laboratuvar işlevi görüyor. Nasıl yani? Biraz açar mısın bunu? Şöyle düşün, duysal uyaranların neredeyse sıfıra indiği, tamamen kendi iç sesine mahkum olduğun bir ortam. Zerdüşt, orada insan doğasının, evrenin işleyişinin en karanlık dehlizlerine iniyor. Kendi içindeki karanlık potansiyelle yüzleşiyor. Analitik psikolojinin bugün gölge arketipi dediği o kaotik alanla savaşıyor. Ve tam bu savaşın ortasında yaşanan, okurken gözümde çok net canlanan bir an var. O meşhur ölen kurt hikayesi. Ah evet, diyalektik düşüncenin o sarsıcı uyanışı. Zerdüşt, dağda dolaşırken 5 yavrusu olan açlıktan ölmek üzere bir anne kurtla karşılaşıyor. Hayvan kıvranıyor çaresizlikten. Zerdüşt de o yırtıcı yaratığı kurtarmak için telaşla sağa sola koşturup yiyecek aramaya başlıyor. Elinden geleni yapıyor Ama geri döndüğünde çok geç kalmış oluyor. Anne kurt açlığa direnemeyip can vermiş. Bu an sadece üzücü bir olay değil, devasa bir zihinsel tetikleyici oluyor onun için. tam da öyle. O kurdun ölümü, Zerdüşt felsefesindeki zıtların birliği ilkesini somutlaştırıyor. Kürt bilgini Ehmede Kane'nin de çok güzel ifade ettiği bir fikir vardır. Kötünün, acının bilinmediği bir düzlemde iyiyi tarif edemezsin. Her şey zıttıyla kaimdir yani. Aynen öyle. Zerdüşt, o kurdun cansız bedeni başında iyiliği yüceltebilmek için kötülüğün doğasını anlaması gerektiğini fark ediyor. Peki 7 yılın sonunda o dağdan inip insan arasına karıştığında ortada nasıl bir toplum buldu? Kime karşı çıkıyordu bu adam? Ortada sadece bir inanç farkı değil, devasa bir sınıf savaşı var sanki. Çok doğru bir tespit. Bu teolojik bir devrim olduğu kadar ciddi bir tarım toplumu isyanıdır. Yerleşik çiftçilerle göçebe savaşçılar arasında bir savaş var. Devalar, yani şeytanlara tapanlar diyor onlara Zerdüşt. Ta kendileri, Grehma adında bir liderleri var. Bu göçebeler, dini bir ritüel kisvesi altında, o yoksul yerleşik halkın tarlasını süren kutsal öküzleri katlediyorlar. Çayırları, otlakları yakıp yıkıyorlar değil mi? Bu öküz bifteği yeme ritüelleri, doğaya ve emeğe yapılmış korkunç bir ihanet.
Zerdüşt'ün gözünde bu yıkım affedilmez bir zorbalık, ekolojik ve teolojik bir başkaldırı başlıyor orada. Tamam, hadi bu konuyu biraz açalım. Çünkü o eski inançların karanlık yapısıyla yüzleşmesi inanılmaz bir dönüm noktası. Zerdüşt öncesi ritüeller gerçekten kan dondurucu. Magilerin ritüellerinden bahsediyorsun. Evet, karanlık yeraltı mağaralarında kurt kanıyla yapılan Homa ritüelleri. Hatta daha tüyler ürpertici bir kaynak var, Pers kraliçesi Amestris. İnanabiliyor musun? Kraliçe sırf Ahriman'ı yani kötülüğü yatıştırmak için 14 çocuğu diri diri toprağa gömüyor. İnsanlar kötülüğü durdurmak için kötülüğün kendisine tapıyorlar. Merhamet dileniyorlar. İşte insanlık tarihindeki o büyük kırılma tam da burada başlıyor. Evet, Zerdüşt tarihte ilk kez bu edilgen kabullenişi reddediyor. O devrimci manifestosunu haykırıyor. Diyor ki, kötüden korkma, ona adak adama. Kötünü yatıştırmaya çalışma, ona diren. Ona diren. Bu pasif boyun eğişten aktif iradeye geçişin ta kendisi. İnsanın nesne olmaktan çıkıp özne olduğu an. Ve işin en çarpıcı yanı bu savaş gökyüzünde iki tanrı arasında geçmiyor. Zihninin içinde geçiyor. Ahura Mazda ile Angra-Mainyu denk iki tanrının bilek kuleşi falan değil. Bu ayrım Zerdüşt teolojisinin en rafine kısmıdır. Angra-Mainyu bağımsız bir tanrı değil, baştan beri var olan bir karanlık potansiyeli. Bir seçim meselesi. Savaş meydanı insanın kendisi. İşte tam burada, şu an beni dinleyen sana seslenmek istiyorum. Senin zihnindeki düşüncede, dilinde ve eyleminde gizli o kötü fısıltı var ya, işte o Daina'dır. İçsel kişiliğin egon. Aynen. Zerdüşt'e göre kalbindeki o ateşi harlayıp kötüye her direndiğinde tanrısal olan sensin. Kendi cennetini de, cehennemini de kendi seçimlerinle yaratıyorsun. Bu inanılmaz büyük bir sorumluluk değil mi? Hem çok ağır bir yük, hem de bireyi kökten özgürleştiren varoluşçu bir hamle. Kendi ahlaki çöküşün için görünmez şeytanları suçlayamazsın. İşte işler burada gerçekten çok ilginçleşiyor. Zerdüşt'ün binlerce yıl önce ortaya koyduğu bu bireysel sorumluluk fikri, gelecek dinlerin mimari taslağı olmuş. Ahiret ve yargılanma konseptlerini okuduğumda adeta dejavu yaşadım. Dinler tarihi açısından en heyecan verici yer burası. Ölüm sonrası yargılanma mekanizması Çinvat Köprüsü fikriyle somutlaşıyor. Ayrışma köprüsü. İyiler için genişleyen, kötüler için kılıç ağzı gibi daralan bir köprü. Cennet yani aydınlıklar evi ve cehennem yalanlar evi fikri İbrahimi dinlerden çok önce burada formüle edilmiş. Yargılanma ve köprü fikri kadar beni çarpan bir diğer detay da Nuh tufanı efsanesi oldu. Bildiğimiz tufan hikayesi, Zerdüştlükteki Yima'nın hikayesinde suyla gerçekleşmiyor. Coğrafi determinizmin harika bir örneği. Ahura Mazda Yima'yı uyarıyor, diyor ki ölümcül kuşbaşı büyüklüğünde karlar yağacak ve dondurucu bir kış gelecek. Yima'dan yer altına devasa sığınaklar yapmasını istiyor. Su yerine kar ve dondurucu soğuk. Mezopotamya'nın taşkınları yerini İran platosunun sert kışına bırakıyor. Ama bu düşünce sistemi sadece Orta Doğu'da kalmıyor. Batı felsefesinin genetik kodlarına da sızıyor. İskender'in fetihleri sayesinde mi? Evet, Zerdüşt'ün aşa yani dürüstlük ve gerçek kavramıyla druj yani yalan kavramı yüzyıllar sonra antik Yunan'da yankı buluyor. Herakleitos'un logos kavramındaki o zıtların mücadelesi doğrudan Zerdüşt'ün felsefi bir çevirisidir. Ya Platon'un dualizmi? O da aynı şekilde Platon'un iyiye ulaşan akıl olan nous ile insanı kötülüğe sürükleyen anoia ayrımı köklerini Ahura Mazda ve Angra-Mainyu diyalektiğinden alır. Düşünsene, Batı medeniyetinin rasyonel temellerini atan o filozoflar aslında Sabalan Dağı'nda 7 yıl peynir yiyip kendi ruhuyla savaşan o 23 yaşındaki gencin çığlığından beslenmiş. Fikirlerin gücü sınır tanımıyor. Ancak dünyayı bu denli derinden değiştiren her fikir adamı gibi Zerdüşt'ün kendi hayatı da hiç kolay geçmiyor. Statükoyu sarsmanın bedeli ağır. İnsanlara kendi içlerindeki kötülükle savaşmalarını, yozlaşmış magilere boyun eğmemelerini söylemek çok radikal bir mesajdı. Kendi yazdığı gatalarda bu dışlanmışlık o kadar insani bir dille anlatılıyor ki,
kapı kapı dolaşıp kovuluyor. Hatta Kavi Benvava adında birinin evine sığınmaya çalışıyor dondurucu bir soğukta. Evet, Gatalardaki o çok bilinen anekdot. Zerdüşt atlarıyla birlikte titriyor soğuktan ama Kavi Bentva onu atlarıyla beraber kapı dışarı ediyor. Zerdüşt'ün o yakarışı var. Hangi ülkeye kaçmalıyım, insanları nasıl ikna edeceğim diye. Çaresiz kalmış bir insanın feryadı bu. Onu mitolojik bir kahraman olmaktan çıkarıp gerçek bir insan yapan da bu acılarıdır zaten. Ölümü de bu trajik hayata yaraşır şekilde epik bir direniş öyküsüdür. Belki kentinde öldürülüyordu değil mi? Evet, 77 yaşına geldiğinde küçük bir ibadethanede ibadet ederken Turanlı bir işgalci asker olan Turbatur tarafından sırtından hançerleniyor. Hayatını iyiliğe adayan bu şiddet karşıtı Bilge orada düşüyor. Ama başlattığı isyan yaşamaya devam ediyor. Peki tüm bu anlattıklarımız, o binlerce yıl önceki yalnızlık, o dondurucu dağ, bütün bunlar bizim için, şu an hayatın koşturmacası içindeki senin için ne anlama geliyor? Tarihsel bilginin gücü tam da burada ortaya çıkıyor. Belki bugün etrafımızda vahşi göçebeler veya kanlı kurban törenleri yapan rahipler yok. Ama hepimiz kendi modern krizlerimizin göbeğindeyiz. Anlam krizleri, yabancılaşma. İşte Zerdüşt'ün formülü doğru düşünce, doğru söz, doğru eylem. Bu kalabalıklar içinde kendimizi bulmanın pratik bir reçetesi. Zerdüşt sorumluluğu görünmez güçlerden alıp insanın kendi omuzlarına yükledi. Bizi bu kadim felsefeyle yüzleştirerek aslında günümüz modern bireyinin sorumluluktan kaçışına da ayna tutuyor. O zaman bu derinlemesine incelemeyi o kucağımıza bırakılan kışkırtıcı nihai soruyla kapatalım. Zerdüşt, dışarıdaki iblisleri kanlı kurbanlarla yatıştırmayı bırakıp kendi içimizdeki o Diana'nın sorumluluğunu almamızı söylemişti. Kendi karanlığına diren demişti. Bugün kendi modern hayatlarımıza dönüp baktığımızda aslında içimizde yüzleşmemiz gereken hangi şeytanları dış dünyadaki sahte çözümlerle yatıştırmaya çalışıyoruz? Dolduruyoruz mesela. Ya da sosyal medyadaki onaylanma arzusuyla mı? Belki de kendi başarısızlıklarımız için sürekli başkalarını veya sistemi suçlayarak bu adakları veriyoruz. Zor olanı seçmek yerine hangi konforlu bahanelere sığınıyoruz? Gerçekten de insanın kendi karanlığıyla olan savaşı bitmedi. Sadece şekil değiştirdi ve bu hepimizin içsel bir meselesi. O Sabalan Dağı'ndaki sese kulak verip bu kaynakların derinlemesine incelemesinde bize katıldığın için teşekkürler. Kendi karanlığınla olan savaşında sana güç dileriz. Hoşça kal. Hoşça kal.